Cumhuriyet, yakın tarihimizin siyasal açıdan kutsal kavramlarından biri. Böyle bir kutsal kavramla ilgi çekici, ezber bozacak tarihi bir video yapmak kimilerine göre sakıncalı. Çünkü bu kavram bazılarına göre ezbere karşı çıkılması gereken bir rejimin adı, bazılarına göre ise insanlığı yüceltecek mükemmel bir sistem. Fakat Cumhuriyet tarih alanında tezim yazarken aslında bu her iki düşüncenin de ne kadar yanlış olduğunu tekraren gördüm. Zaten bu kanalı kurmamdaki esas sebeplerden biri de bir tarafın beğenisini çekmek adına kötüleme veya yüceltme yapmak değil, tarih adına farklı ve yeni bir şeyler söylemekti. Partizan şekilde slogan içeren videoları izlemek isteyenler şimdiden bu videoyu kapatıp yalnızca övme veya sövme içeren diğer tarihi kanallara geçebilirler. Biz kalanlarla tarihteki karanlık noktalara değinmeye devam edeceğiz. İlk olarak hemen şunu belirtelim. Günümüzde halen daha Cumhuriyet kelimesi yanlış olarak demokrasi ile özdeş görülüyor. Irkçı, radikal İslamcı veya despot rejimlerin adındaki Cumhuriyet kelimesi böyle günlerde galiba ya unutuluyor veyahut karıştırılıyor. Oysa her cumhuriyetin demokrasi olması gerekmediği gibi bir demokrasinin de cumhuriyet olması zorunlu değil. Şu anda da dünyada bunun birçok örneği var. Cumhuriyet ırkçı veya otoriter bir rejim olabilirken monarşi demokratik bir rejim olabiliyor. Mesela bir tarafta İngiltere, Norveç, Danimarka Krallığı, diğer tarafta Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti veya İran İslam Cumhuriyeti yahut Somali Federal Cumhuriyeti. Aslında Cumhuriyet sadece ve sadece devlet başkanının veraset yoluyla yani ırsen değil de az çok seçime dayalı bir şekilde başa geldiği rejimin ismidir. Şimdi gelelim Türkiye Cumhuriyeti'ne. Türkiye'de Cumhuriyet sanıldığı gibi ayrıntılı, hesabı yapılmış uzun bir siyasi devrim projesinin, bir demokratikleşme atılımı programının veyahut herkesin malumu olan bir sürecin parçası olarak ilan edilmemiştir. Tersine son derece pragmatik bir siyasal tercihin sonucudur. Atatürk'ün kamuoyuna dönük olarak Cumhuriyeti ilk kez zikretmesi, Viyana'da yayınlanan Neue Freie Presse isimli gazete muhabirine 22 Eylül 1923'te verdiği bir demeçte gerçekleşmiştir. Ancak bundan sonra dahi kimse Cumhuriyet'in ilanını beklememiştir. Gerçekte Gazi Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in ilanını kendisini bertaraf edeceklerini düşündüğü milli mücadele arkadaşları ve muhalifleri karşısındaki konumunu güçlendirmek için siyasi bir manevra olarak düşünmüş ve bu sebeple alelacele ilan edilmesini sağlamıştı. Üstelik Cumhuriyet'in ilanından da ilk Cumhurbaşkanı'nın seçileceğinden de kimsenin bilgisi ve haberi yoktu. İlk kez haberdar olanlar Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'den yalnızca ve tamı tamına bir gün öncesinde öğrenen 7 kişiydi. Mustafa Kemal bu arkadaşlarına Cumhuriyet'in ilanı düşüncesini ilk kez 28 Ekim 1923 gecesi, yani Cumhuriyet'in ilanından tam 24 saat önce saat 8'de Çankaya Köşkü'ndeki yemek sırasında açmış ve Gazi o meşhur cümlesini söylemişti. Kendi ifadesiyle "Yemek esnasında yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz dedim. Hazır bulunan arkadaşlar derhal fikrime iştirak ettiler. Yemeği terk ettik." Yemekten sonra Mustafa Kemal Paşa, Çankaya'da kalan İsmet İnönü ile birlikte gereken anayasa değişikliği ile ilgili bir kanun tasarısı üzerine çalışırlar. İnönü o geceyi oldu bitti şeklinde anlatır. Cumhuriyet gerçekten de akşamdan sabaha ilan edilmiştir. Mustafa Kemal bu durumu nutukta uyguladığı siyasal taktiği ile gururlanarak bütün ayrıntı ve açıklığı ile uzunca anlatır. Zamanlama açısından da ilginç bir döneme rastlar. Cumhuriyet ilan edildiğinde Mustafa Kemal'e muhalif arkadaşlarının neredeyse tamamı Ankara dışında olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de yarısından fazlası Ankara dışındadır. Cumhuriyetin ittifakla kabul edildiği doğrudur. Ancak cümle eksiktir. Cumhuriyet o dönemde 334 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğunun yarısından fazlasının mevcut bulunmadığı bir günde mecliste bulunan 158 milletvekilinin ittifakıyla aslında salt çoğunluk bile sağlanmadan kabul edilmiştir. Cumhuriyetin ilk reisi cumhuru olan Mustafa Kemal Paşa'nın reisi cumhuru seçilmesi de farklı değildir. Cumhuriyet o kadar acele ve herkesten habersiz ilan edilmiştir ki gazete haberlerine göre İstanbul'da 30 Ekim sabahı 3:10 geçe başlayan top atışlarıyla uyanan ahali yataklarından korkuyla fırlamış sokaklara dökülmüştür. Top atışlarını yeni bir işgal ve savaş zannedenler vardır.
Hatta Beyoğlu'ndaki kimi aileler bavullarını toplamışlar, İstanbul'u terk etmek telaşıyla yola düşmüşlerdir. Zira işgal kuvvetleri İstanbul'dan ayrılalı daha 25 gün bile geçmemiştir. Sonradan anlaşılmıştır ki olayın aslı şöyledir. Ankara'dan İstanbul'a çekilen telgrafta meclis Cumhuriyet'in ilanını 101 pare top atışıyla Türkiye ahalisine duyurulmasını emretmiştir. İstanbul'daki görevliler de sabah olmasını bekleyememiş, vilayete verdiği emirle toplar sabah saat 3'ü 10 geçe önce Üsküdar'daki Selimiye kışlasından sonra da şehrin muhtelif yerlerinden ateşlenmiş, Cumhuriyet'in ilanı İstanbul halkına bu şekilde müjdelenmiştir. Ancak Cumhuriyet'in ilanından habersiz olan İstanbul halkı bu top atışları nedeniyle yataklarından fırlamışlar ve bir kısmı bavullarını hazırlayarak İstanbul'u terk etmeye kalkışmışlardır. Haberi sürpriz bir şekilde top atışlarıyla öğrenen yalnızca İstanbul halkı da değildir. Cumhuriyet'in ilanı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de 30 Ekim günü öğleden sonra öğrenilecektir. Mustafa Kemal'in silah arkadaşları da şaşıracaklar, habersiz bırakılmalarına ciddi olarak alınacaklardır. Örneğin Cumhuriyet'in ilanını bir gün sonra Trabzon'da öğrenen Kazım Karabekir ciddi bir şekilde bozulmuştur. Birkaç gün önce meclis 2. başkanlığa seçilmiş olan Rauf Bey de mecliste ikilik ve post kavgası yoktur şeklinde değerlendirdiği bu olaydan haberdar olmasını şöyle anlatır. 30 Ekim 1923 gecesi geç vakit henüz yatmıştım ki top sesleriyle uyandım. Merakla kulak verdim. Top sesleri dinmiyordu. Yüze yaklaştığını fark edince içimden doğan bir hisle mutlaka Cumhuriyettir. Öyleyse memlekete ve millete hayırlı ve uğurlu olsun dedim. Peki akşamdan sabaha ilanına karar verilen Cumhuriyet'in arkasında nasıl bir süreç vardır? Bu konuyu merak edenler birazdan karşınıza çıkacak videoyu tıklayarak bu konuyla ilgili de bilgi sahibi olabilirler. Zamanı olmayanlar videonun devamını ileride izlemek için şimdiden kanalımıza abone olabilirler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Shutterstock Music.